Yıllar önce boyadığım mobilyalar hala sağlam mı? Evet, yıllardır bana en çok sorulan sorulardan biri şuydu. Boyadığınız mobilyalar ne kadar dayanıyor? Hatta bir diğer soru da silince çıkıyor mu? Aradan yıllar geçtiğine göre bugün bu sorulara birlikte cevap bulalım istedim. Bakalım boyadığım mobilyalar bugün ne durumda? Bu videoda göreceğiniz mobilyaların ilk kısmı annemin evinde. Hatta birkaç yıl önce taşınma durumu oldu annemin. Eşyaları taşırken gardırop ve beyaz eşyalar dışında, yani büyük parçalar dışında birçok parçayı kendimiz taşıdık. Çünkü yeni evle eski ev arası oldukça kısa mesafeydi. Biz de o yüzden bazılarını elimizde, bazılarını ise el arabasıyla taşıdık. Bu yüzden göreceğiniz küçük kullanım izleri ve sıyrıklar sadece günlük kullanımdan değil, taşınma sürecinden de izler taşıyor. İlk olarak annemin yeni evindeyiz. Küf yeşili dolap. Sanırım en son 6 yıl önce boyamıştım. Hatta bu dolabı danışmanlık yaptığım zamanlarda danışanlarıma renkleri birebir göstermek için birkaç kez daha boyamıştım. Yani aslında altında birkaç farklı renk boyaması daha var. Ve öyle sanıyorum ki bu dolabın 2 farklı dönüşümüne ait kanalımda videosu olması lazım. Köşelerde el arabasıyla taşınmaya bağlı ufak sıyrıklar var. Hatırlıyorum çünkü nasıl olduğunu, ama genel durumuna baktığımızda kat kat boyanmış olmasına rağmen boya hala oldukça sağlam. Üzeri mermer görünümlü fiskos sehpa. 4 yıl önce boyamıştım bunu. Bunda herhangi bir sıyrık, çizik vesaire görmedim. Sadece videosunu hatırlayanlar varsa eğer, ayak kısmında altın renk sprey boya kullanmıştım. Sprey boyalarda bu durum genel sanırım, çünkü zamanla renginde koyulaşma oluyor. Benim eve geçtiğimizde buna detaylıca değineceğim. Bu dolabı da 4 yıl önce boyamıştım. Nereden baksanız 30 yıllık bir dolaptı. Yıllarca kullanıldıktan sonra annem bunu bodruma atmıştı artık. Orada kendi haline bırakılmış, eskimeye ve küf tutmaya başlamıştı. Aslında ilk etapta sırf deneyler yapmak için güzelce temizleyip çalışma odama getirmiştim bu dolabı ben. Sonra da o deneyleri yaparken neden sizlerle de paylaşmayayım diye düşünerek çoğu şeyi videoya kaydederek yapmıştım. Bence kanalımdaki en dolu dolu mobilya boyama videolarımdan biri olmuştu bu dolabın videosu. Kapaklarındaki oyma apliklerine kadar kendim yapmıştım. Hepsine o videodan ulaşabilirsiniz. Gelelim bugünkü durumuna. Annemin evi taşırken bunu da el arabasıyla taşımıştık. Ve bu parça beni en çok şaşırtanlardan biri oldu, biliyor musunuz? Hiçbir yerinde sıyrık ya da çizik görmedim. Onur'un komodinine şeffaf masa örtüsü alırken ebat olarak büyük almıştım. Hem bu dolabın üzerine, hem fiskos sehpa üzerine, hem de Onur'un odasındaki komodin üzerine ölçülere uygun olacak şekilde kesip örtmüştüm. Üst tablasına videoda gösterdiğim gibi şeffaf masa örtüsü koymuştum yani. Koymasaydık nasıl olurdu bilmiyorum, ama şu an üzerinde herhangi bir sorun görünmüyor. Onun dışında zaten alt tarafında da ben herhangi bir sorun görmedim. Yani bu dolap benden tam puan aldı. Yok gerek yok. Minder de orada kalmış. Hiç görünmedi. Görüldü mü? Hiç görünmedin. İyi. İyiydi. Bu odadaki mobilyaları da ben boyamıştım. Gardırobu ise oğlum Onur'la beraber 6 yıl önce boyamıştık. Sanırım 6 yıl kadar oluyor bunu da yapalı. Taşınırken dolap parçaları ayrıldı tabii. Sonra tekrar bu odada kuruldu. Evdeki erkekler yaptı bu işi. Ama parantez içerisinde belirteyim, aramızda kalsın ama kapakların ayarını düzgün yapamamışlar. Kapaklarda ve çekmecelerde sürtme olduğu için de özellikle çekmece kısmına bakınca siz de fark edeceksiniz, boyalarda sürtünmeden kaynaklı kalkmalar olmuş. Bir de sanırım bu kısım darbe almış gibi. Başka herhangi bir yerinde bir sorun görmedim. Komodinler, makyaj masası, sandalye. Bunları da 7 yıl önce boyamıştım. Sadece sandalyede ufak tefek çizilmeler gördüm. Bu arada en çok beğendiğim dönüşümlerimdendir makyaj masası ve komodinler.
Çok iyi hatırlıyorum, bitirdikten sonra karşılarına geçip gelin gibi oldular demiştim. Bunlar da açıkçası beni çok şaşırttılar. Yıllardır kullanılmalarına rağmen oldukça sağlamlar. Bu arada ben gördüklerimi sizlerle göstererek paylaşıyorum. Gözümden kaçan bir yer varsa eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Yanında. Ha, Olsun. gelin mi? Hangi birini çekeceksin anne? Hmm. Olsun kalsın. Evet, şimdi benim evimdeyiz. Ve editörüm Pamuk Hanım'ı tanımayanınız yoktur herhalde. Gördüğünüz gibi burası evin en işlek noktalarından biri. Evin giriş çıkışının olduğu antre kısmı. Kutunun sebebi böyle buraya çıkıyor, buradan oraya atlıyor. O yüzden o kutuyu koyduk oraya. Burada çöpte bulduk ben yeniledim başlıklı videomdaki dolap duruyor. Hemen yanındaysa yine benim boyadığım vestiyer var. Şimdi gelin bu iki parçaya biraz daha yakından bakalım. Bu arada itiraf etmeliyim ki bu dolabın yeri bende çok ayrı. Hatta bana en ünlü markanın dolabını verseler yine de bunu vermem. Çünkü insan emek verdiği şeylere başka türlü bağlanıyor. Belki de bu yüzden yıllar geçse bile bazı eşyaların değeri hiç değişmiyor. Evet, vestiyeri boyayalı 7 yıl, aynalı ışıltılı dolabımı, ben ona öyle hitap ediyorum. Onu boyayalıysa 6 yıl olmuş ve daha dün gibi. Zaman ne çabuk geçiyor. Aynalı dolabımda şu an gördüğünüz yer var. Onur ve Orçun'a karyola aldığımızda onları odalarına taşırken çarpmıştık. Bu iz de o günden kalma. Burası ise Pamuk Hanım'ın marifeti. Gelip gidip burayı dişliyordu. Bir gün baktım epey zarar vermiş. Ben de küçük bir fırçayla rütüş yaptım. Sonra anladım ki Pamuk'un bu konuda benden daha istikrarlı bir çalışma planı varmış. Bir noktadan sonra rütüş yapmayı bıraktım. Çünkü ben ayda bir kez boyuyordum. Pamuksa vardiyalı çalışıyordu. O yüzden bir süre sonra mücadeleyi bıraktım. Bunlar dışında aynalı dolabımda herhangi bir sorun yok. Şimdi gelelim vestiyere. Bu arada vestiyere geçmeden önce bu dolabımın videosunda verdiğim vernik tüyosu gerçekten hem kalıcılık, hem iz, hem de renk konusunda. Parantez içerisinde belirtiyorum. Yani beyaz boyanan yüzeylerde zamanla oluşan sararma açısından diyorum. Sürekli kullanım ve yıllara göre değerlendirecek olursam eğer oldukça işe yaramış. Vestiyer ve aynalı dolabın görüntülerine dikkatle bakarsanız eğer ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, şimdi vestiyere geçebiliriz. Vestiyerde bazı kısımlarda sararmalar var ve gösterdiğim yerlerde de izler oluşmuş. Ama bu izler neyin izi onu bilmiyorum. Hoş, tam kapı arkasında ve dediğim gibi evin en işlek alanı. Bunlar dışında kullanılışına ve yıllara göre baktığımda yine de oldukça iyi durumda diyebilirim. Merdivenleri de yıllar önce yine ben boyamıştım. Aslında ben buraya ahşap merdiven istemiştim ama o dönemde fiyatlara baktığımızda mermer merdiven çok daha uyguna geliyordu ve biz de mermer yaptırmıştık. Yalnız ustalar iş bittikten sonra bazı yerlerde tutkal kalıntıları bırakmışlar. Ne yaptıysam çıkartamamıştım. Zorlasam mermer zarar görecekti. O zamanlar üst katın inşaatı da henüz tamamen bitmemişti. Ben de boyamayı düşündüm. Sonra düşünmekle kalmayıp boyadım tabii. Alınları beyaz, basamakları ise ahşap görünümlü yapmıştım. Bunun da videosu var yine kanalımda. Boyasından sonra ilk etapta sadece ince bir kat vernik uygulamıştım. Ev taşındıktan sonra daha güçlü bir vernik yaparım diye düşünmüştüm ama bu arada yaptığım en büyük hata aslında merdivenleri eve taşınmadan önce boyamak olmuştu. Çünkü ben boyadıktan sonra üst kata girip çıkan ustalar oldu. Hatta ayakkabı ve çizmeyle bile kullanıldı maalesef. Ama bütün bunlara, yıllara ve yoğun kullanıma rağmen baktığımda hasarın büyük kısmı sadece basamak kenarlarındaki
zedelenmelerle sınırlı kalmış. Bir de renk zamanla biraz koyulaşmış. İlk boyadığımda bu kadar koyu olmadığını hatırlıyorum. Açıkçası yaşadıklarını düşününce bugün hala bu durumda olmaları bana hiç de kötü görünmüyor. Hatta ilk halini bilen biri olarak söyleyebilirim ki şu anki görüntüsünü eski haline tercih ederim. Bu dresuarı kaç kez boyadım inanın hatırlamıyorum. Ama en son yaklaşık 7 yıl önce sprey boya ile boyamış, üst kısmına ve çekmece önlerine ayna yapıştırmıştım. Ve yıllardır burada o son haliyle duruyor. Hatta bazen bana sanki Açelya beni çok boşladın, biraz benimle ilgilen artık der gibi bakıyor. Gördüğümüz gibi bunda da ufak tefek çizikler oluşmuş. Renginde ise bir miktar koyulaşma var. Aslında bunu sadece bu dresuarda değil, başka parçalarda da fark ettim. Videonun başlarında gördüğümüz annemin evindeki mermer görünümlü sehpanın ayaklarında da sprey boya kullanmıştım ve yıllar sonra benzer bir koyulaşma onda da olmuş demiştim. Ve üstelik yanlış hatırlamıyorsam kullandığım markalar da farklıydı aslında bunlarda. Bu yüzden bunun marka kaynaklı değil de sprey boyaların zamanla gösterebildiği bir değişim olduğunu düşünmeye başladım artık. Ama bütün bunlara rağmen 7 yıl sonra görüntüsü hala çok da kötü değil ve hala kullanılabiliyor olması bence hiç de fena bir sonuç değil. Yatak odamda kullandığım komodin oluyor bunlar. Ben bunu yıllar önce ham olarak çok da uygun bir fiyata almıştım o zamanlar. Bu da öyle sanıyorum ki en az bir 7-8 yıllık vardır. Ve bunu hatta düz akrilik boya ile boyamıştım. Boya öncesi yüzey ham olduğu için boyasında bir sorun görünmüyor. Son dolabı boyayalı ise tam 8 yıl olmuş. Aslında bunu değerlendirecek uygun bir alan bulamadım biliyor musunuz evde? O yüzden şimdilik burada televizyonu taşıyor kendileri. Hatta televizyon biraz büyük geldiği için üzerine ek bir tablo yerleştirmek zorunda kaldım ve şimdilik böyle kullanıyorum. Ama gördüğünüz gibi boyasında herhangi bir sorun yok. Sadece beyaz renk olduğu için yıllar içinde çok ama çok hafif bir sararma oluşmuş. Bunun dışında boyasında kalkma, soyulma ya da çatlama gibi bir probleme rastlamadım. 8 yıl sonunda hala gayet sağlam ve kullanılabilir durumda olması bence gayet iyi. Peki bugün olsa yine bunları boyar mıydım? Kesinlikle evet. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Çünkü yıllar içinde şunu fark ettim. İnsanın yaşadığı alanı kendi zevkine göre şekillendirmesi, emek vererek güzelleştirmesi ve zamanla onu kendinden bir parçaya dönüştürmesi kadar güzel bir şey var mı? Bence yok. Evet, belki her şey kusursuz olmuyor. Belki yıllar içinde bazı renkler değişebiliyor. Bazı parçalar yeniden elden geçiyor ama o eşyaların içinde biraz da sizin emeğiniz, hayaliniz ve hikayeniz oluyor. Ve bence bu çok kıymetli. Peki sizin de yıllardır kullandığınız, emek verip dönüştürdüğünüz bir eşyanız var mı? Varsa hikayesini yorumlarda benimle paylaşın, olur mu? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Aşk ile kalın. Yoruz bu Yavuz. Çok yoruldun öyle mi? Ha? Sen mi yaptın işleri? Anne mi yaptı yoksa? Kim yaptı? Hı?